Kongo'nun dev yaratıkları. Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının Orta Batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kongo, Brazzaville olarak adlandırılan ve 1969 ile 1991 yılları arasında Kongo Halk Cumhuriyeti olarak varlığını sürdüren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo DC, Angola'ya bağlı olan ancak anakara ile fiziki bağlantısı bulunmayan Kabinda bölgesi, Gabon ve Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Kongo Havzası'nın en kuzeybatı bölgesinde yer alan ülkede Kongo Nehri ve Ubangi Nehri ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki sınırı oluşturmaktadır. Başkent Brazzaville, Kongo Nehri'nin bir göl gibi genişlediği Malebu Havuzu üzerinde yer almakta olup, nehrin diğer kıyıda komşu ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa yer almaktadır. Bu durumdaki Brazzaville ve Kinshasa, dünya üzerinde birbirine en yakın başkentler statüsünü elde etmektedir. Fakat bu bölge iç karışıklıkları, kabile savaşları, çocuk askerler ve yapılan soykırımlar haricinde çok az bilinen bir özelliğe de sahiptir. Gözlemlenen dev yaratıklar. Pek çok eski kabile efsanesinde geçse de yakın zamanda yapılan ve kayıt altına alınmış keşifler ve kanıtlar da var. 2,5 metrelik dev örümcekler, araştırmacılar tarafından yapılan gözlemler ve ordu için özel olarak tasarlanmış helikopter tarafından yukarıdan çekilip bölge hakkında bilgi almak için kullanılan filme yansımış 59,5 metrelik dev bir yılan ve nehirde sürekli görülen belki de canlı bir dinozor. Bütün bu dosyaları, kanıtları ve belgeleri tek tek inceleyeceğiz. Ama önce bazı sorulara yanıt bulmaya çalışalım. Hepimizin aklında mutlaka şu soru vardır. Bu kadar büyük canlılar, özellikle de 59,5 metrelik dev bir yılan gözden kaçacak bir canlı değildir. Bu kadar insanın yaşadığı bir yerde mutlaka şimdiye dek görülüp bilinmesi gerekir. Tıpkı 2,5 metrelik dev örümcekler ve bir fil boyutundaki dinozorlarda olduğu gibi. Nehirde görülen Mokolemembe suda olduğu için rahatça kaybolup görülebilir. Peki ya diğerleri? Ve bu arada bu dev canlılar sadece bununla sınırlı değildir arkadaşlar. Buna benzer pek çok benzer varlık da vardır. Görülüp belgelenmeyen, sadece efsanelerde geçen dev akrepler, dev sinekler, dev kaplumbağalar ve dev kertenkeleler olduğu gibi. Peki dünyanın onca noktası varken bu yaratıklar neden burada görülmekte? Bazı efsaneler o kadar farklı ki birbiriyle daha önce hiç karşılaşmamış kabilelerde bile benzer yaratıklar efsanevi şekilde geçiyor ve bir anda görülüp kayboluyor. Bu konu hakkındaki teorimi videonun ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi dev yaratıklar dosyamızı açalım. Kongo'nun gizemli canavarı Mokolemembe. Kriptozoolojide geçen Mokolemembe, yerli dilinde nehir akışını durduran demektir. Kongo'da yaşadığı iddia edilen suda yaşayan bir varlıktır. Deniz havzası ona bazen yaşayan bir yaratık, bazen de bir ruh olarak tanımlar. Varlığı duyan ya da gördüğünü iddia edenler onun pürüzsüz bir cilde, uzun boyunlu ve tek bir diş gibi boynuza sahip olduğunu söyler. Bu büyük 4 ayaklı otobur bir yaratıktır. Mokolemembe'nin Apatosaurus benzeri bir yaratık olarak ilk tanımı 1909'da ünlü büyük oyun avcısı Carl Hagenberg'in otobiyografisi olan Beast and Man'de yer alır. Yerliler tarafından yarı fil, yarı ejderha olarak tanımlanan Rhodesia ya da günümüz Zimbabwe'sinde yaşayan bir yaratık hakkında iki bağımsız kaynaktan haber aldığını iddia eder. Doğa bilimci Joseph Magnus de Hagenberg'e benzer hikayeler anlatmıştır. Hagenberg, görünüşe göre Brontosaurus'a benzeyen bir tür dinozor olabilir der. Hagenberg'in kaynaklarından bir diğeri de Hans Schockenberg, Bavwegu Gölü'ndeyken su aygırlarının eksikliğine dikkat çektiğini iddia eder. Yerli rehberi ona Bavwegu Gölü'nde yaşayan ve su aygırlarını öldüren büyük bir yaratık hakkında bilgi vermiştir. Afrika yağmur ormanlarında dolaşan, yaşayan Mokolemembe gibi varlıkların hikayeleri nadir değildir. Orta Afrika'da hala yaşayan büyük avlarla beslenen, uzun boyunlu, büyük, pürüzsüz tenli, 4 ayaklıların birden fazla hikayesi olmuştur.
Ancak Mokalemembe'nin tarifi ortaya çıktıktan sonra dünyanın geri kalanı bu efsanelerin dinozor benzeri bir vücut yapısına sahip olduğu şeklinde yorumlamaya başlar. Dikkate değer bir örnekte de Mokalemembe ile birçok benzerliğini paylaşan fil büyüklüğünde bir yaratık olan Emelanottuka'da olabilir. Pürüzsüz bir cilde, güçlü ve kaslı kuyruğa ve bir boyun veya diş benzeri büyük bir boynuza sahip olduğu şekilde tanımlanır. Bir başka benzer yaratık olan Jagon Nini, 1800'lerin sonunda Gabon'da bir İngiliz ticaret şirketinde çalışan Alfred Alphonse Smith tarafından tanımlanmıştır ve 1927'deki anılarında kısaca ondan bahseder. Afrika'da dinozor benzeri olarak tanımlanan oluşumların raporları kitle iletişim araçlarında küçük bir sansasyon yaratır ve Avrupa, Kuzey Amerika'daki gazeteler 1910'ların başında konuyla ilgili birçok makale taşır. Bazıları raporlardan ve yüz yüze karşılaşmalardan oluşan yazılardır. Diğerleri ise daha şüphecidir. Alman maceraperest Teğmen Paul Gruetzen 1911'deki günlüğünde şunları yazar. Timsahlar kuzeydeki büyük nehirlerin ağızları hariç sadece Bank ve Ulu Gölü'ndeki çok izole edilmiş kısımlarda bulunur. Bataklıkta yerliler tarafından çok korkulan Nsayga'nın yaşadığı söylenmektedir. Derisinde pullarının olmadığı ve ayak parmaklarının pençelerle donanmış olması timsahlarla karıştırılabilecek dejenere bir kertenkele olduğunu düşündürmektedir. Bir Nisangaya'yı vurmayı başaramadım ama Mabavala adasında derisinin bazı şeritlerini elde ettim. Bir başka raporda Alman yüzbaşı Ludwig Farin Wolfstein, Willy Wackel'in Akciğer Balığı ve Tek Boynuzlu At kitabında anlattığı gibi Wolfstein'le 1913'te Kamerun'da bulunan Alman kolonileri hakkında bir anket yapılması emredildi. Ormanda yaşadığı iddia edilen Mokalemembe adlı devasa bir sürüngen hakkında hikayeler duydu ve resmi raporunda bir açıklama yaptı. L'ye göre von Stein raporunu son derece dikkatli bir şekilde ifade etti. Bununla inanılmaz görülebileceğini bilerek von Stein'in raporu hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmadı. Leigh von Stein'in yazdığında aktardığı şeyler şunlardı. Hayvanın pürüzsüz bir cilde sahip kahverengimsi gri renkte olduğu söylenir. Büyüklüğü yaklaşık olarak bir film büyüklüğündedir. En azından bir su aygırından daha büyüktür. Uzun ve esnek boynu tek diş gibi fakat çok uzun bir boynuzuyla anılmaktadır. Bazıları timsahınki gibi uzun, kaslı bir kuyruğu olduğundan bahseder. Ona yaklaşan kanoları batırdığı söylenir. Hayvanın gemilere sadece bir kere saldırdığı ve mürettebatı öldürdüğü ancak cesetleri yemediği de söylenmektedir. Bu yaratığın nehir tarafından kıyıların bitimindeki keskin virajlardaki mağaralarda yaşadığı söylenir. Gündüzleri bile yiyecek aramak için kıyılara tırmandığı ve sadece otobur olduğu söylenmektedir. Onun en çok yemeği sevdiği bitki bana gösterildi. Sütlü bir özsu ve elma gibi büyük beyaz çiçekleri olan bir tür lineana meyvesi gibiydi. Sbombo nehrinde bu hayvanın yiyeceğine ulaşmak için yaptığı söylenen bir yol gösterildi. Yol tazeydi ve yakınlarda tarif edilen tipte bitkiler vardı. Fakat çok fazla sayıda fil, su aygırı ve diğer büyük memeli izleri olduğu için belirli bir ayak izi herhangi bir kesinlikle ortaya çıkarmak imkansızdı. 2016 yılında Güney Afrika'dan bir seyahat belgesel ekibi daha sonra Discovery Afrika'ya sattıkları Mokalemembe'yi arama konusunda bir belgesel çekti. Ekip Likaoala'da bataklık bölgesinde yaklaşık 4 hafta boyunca çeşitli Aka yani Pigme köylerini ziyaret ederek yaratığın varlığının hikayelerini topladılar. Mokalemembe'nin metafizik ve fiziksel varlığı arasında ayrım yapmanın zorluğuna işaret etmektelerdi. Varlığa inanan insanlarla röportaj yaptılar. Diğerleri ise en az 10 yıl önce onun öldürüldüğünü belirttiler. Kongo'nun 1,5 metrelik dev örümcekleri. Örümcekler çelik kadar sağlam ağ ören, her türlü doğa koşullarına ve şartlarına uyum gösteren muhteşem varlıklardır. Öyle ki
pek çok inanç sisteminde kutsal kabul edilip çoğunda da korkunun sembolü haline gelmişlerdir. Vücut yapılarındaki düzen, çeviklik ve hız öylesine hayranlık vericidir ki bu sebepten günümüzde de çizgi roman kahramanlarından birine de adını vermiştir. Yani Örümcek Adam. Örümcekler dünyanın birçok ekosistemine adapte olmuş, böylece çok farklı ekosistemlerde yaşayan bir grup haline almışlardır. Onlara Everest tepelerinden kanyonların derin çukurlarına, akarsu veya göl içlerine kadar değişik yaşam ortamlarında rastlamak mümkündür. Bazıları serbest dolaşıp avlanırken, bazıları da örmüş oldukları ağa bağımlı olarak yaşar. Örümcekler yırtıcı yaratıklardır. Birbirlerine saldırmaktan çekinmezler. Avları da çok çeşitlidir. Çoğu böceklerle beslenirken faydalı bile sayılır. Bazı tropikal türler, sürüngenler, küçük kuşlar ve memeli gibi omurgaları avlar. Örümceklerin hepsi avlarını yakalamak için tuzak ağları kurmaz. Bir kısmı kovalayarak veya üzerlerine sıçrayarak yakalar. Suda böcek, kurbağa ve balık avlayanları da vardır. Örümcekler aslında dünyada en fazla korkulan canlıların başında gelmektedir. Boy boy, çeşit çeşit, renk renk olan bu inanılmaz yaratıklar pek çok kişinin kabuslarında da boy gösterir. Hatta bu korku pek çok insanda fobi halindedir ve bir ismi bile vardır. Araknofobia. Aslında literatürde bilinen en büyük örümcek Amazon yağmur ormanlarında yaşayan korkunç Goliath kuş yiyen örümceğidir. Birçok kişinin avucundan daha büyük olan bu 8 bacaklı terörün boyu 25 santime kadar çıkmaktadır. Bir de deve örümceği bu büyüklüğe ulaşmaktadır. Küçük bir tanesi bile insanları korkutmaya yeterken bir de 1,5 metre olan örümcekleri hayal edin. Pek çok filmde korku unsuru olarak kullanılan bu tema dev örümcekler. Ya gerçekse? Sadece filmlerde kurgulanan bir hikaye değil, nesilleri tükenen bir canlının türünün arta kalan parçaları iseler ve orada bir yerlerde gizlenmiş, karanlıkta bulunmayı bekliyorlarsa, aslında Ekvot bu yaratığın yerel adının Jacobeiafobi olduğunu söylüyor. Yani dev örümcek. Kongo dev örümceği olarak da bilinen bu yaratığın içinde yaşadığı Kongo'da muhtemelen yeni bir tür örümcek olduğu kabul edilmekte. Bu yalnızca son yıllarda varılan ve alınan bir tanımlama diyor araştırmacı ve kriptozoolog Robert B. Durham. Robert B. Durham'a göre Jacobeiafobi yerli halkın tanımına göre tarantulaya benzer kahverengimsi vücut ve tüylü bacakları ve bacaklarının arasındaki mesafe 4 ile 6 metreye ulaşan, boyları büyüdükçe renkleri kahverengiden sarıya dönen büyük bir köpek ya da maymun boyunda 1,5 metreye varabilen dev örümceklerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti aynı zamanda Kamerun, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyetlerinin yerli halkı muazzam Jacobeiafobi ile karşılaşıp gördüklerini söylüyor ve onlardan uzak durmaya çalışıyorlar. İddiaya göre kapı büyüklüğünde örümcek yuvaları yaptıkları, ağaç köklerinin altına derin tüneller kazdıkları ve geniş yapraklar ile yuvalarını kamufle ettikleri söylenmekte. Kurdukları büyük ağ hattı tuzakları ile bu bir tuzağına benzer bir mekanizma kurup yuva veya yakınlarındaki bir ağacın arasında neredeyse görünmez bir ağ oluşturup yakalanan bazı talihsiz yaratıkları menülerine eklemekteler. Bu ağa yakalanan canlılar arasında kuşlar, maymunlar, çeşitli sürüngenler ve hatta küçük orman antilopları da bulunmakta. Ağlarına takılan her kurbanın sonu mutlaka ölüm. Bu yıkıcı tuzak ile tarantulanın bazı türlerine benziyorlar. Bölgedeki yerli misyonerlerin raporlarına göre dev örümceklerin ısırıklarının zehri son derece güçlü olup insanları çabucak öldürmek için yeterli. Dev örümceklere dair başka bir rapor da 1890'larda Uganda'da Arthur Symes adlı bir İngiliz misyonerin Nyasa Gölü kıyılarını keşfetmek için yolda başından geçenleri anlatmaktadır. Symes ve yolculuk boyunca ona eşlik edip yüklerini taşıyan yerel köydeki hammallar sık çalılıkları olan bir yola saptıklarında kendilerini birdenbire çok güçlü dokuma bir ağ içinde sarılmış vaziyette bulurlar.
ve sahip oldukları araçlar ile ağı kırmak için umutsuzca çabalamaya başlarlar. Tuzağın hareketlenmesi ile daha neye uğradıklarını anlamayan Symes'ın üzerinden koca bir örümcek hamallardan birinin üzerine atlar. Onu başka bir örümcek daha izler ve hamalı ısırırlar. O sırada diğerlerinin de korkunç çığlıkları ve ağı biraz olsun yırtmaları ile beraber örümcekler zıplayıp oradan uzaklaşır. Arkalarından bakan Symes ağaçlar ile basit bir göz ölçümü yapar. İri birer köpek boyundaki bu örümceklerin 2 bacak uzunluğunun arası neredeyse 4 metre kadardır. Ağlardan tam olarak kurtulunca ısırılan hamala bakarlar ama adamın hızla ateşi çıkar. Isırılan yerleri şişer ve nefesi kesilerek ölür. Symes en yakın yerleşim yerine vardıklarında bu durumu rapor eder. Ünlü doğa bilimci ve kriptozoolog William G. Goggins bazı düşüncelere göre Afrika'da Mokolenebembe denilen canlı bir dinozorun bulunduğunu ve bunu yerliler tarafından avlandığı haberini araştırmak için bölgeye intikal eder. Yaratığı bulma adına yaptığı girişimler boşa çıkınca bu sefer dev örümcekler ile deneyimlerini anlatan yerlileri dinler ve bu bilgileri Kanada'ya döndükten sonra okuyucuları ile paylaşır. Afrika ekvatoruna 3. seferimdi. Pigmelere böyle bir varlığın olup olmadığını sorma fırsatı buldum. Ve onlar Jacobofobi diye anılan dev ya da büyük örümceklerden söz ettiler. Örneğin örümceklerin yumurtalarının fıstık beyazı veya soluk sarı beyaz renkte olduğunu söylediler. Onları genellikle mor karın renginde kahverengi dev örümcekler olarak nitelendirdiler. En az 5 ayak açıklığı ile oldukça büyük boyutlarda olup daha da büyüyebildiklerini de söylediler. Dev örümceklerle birlikte ördükleri geleneksel ağların 2 ağaç arasındaki avları ile görünmez bir şekilde beklediğini ve buna yapışan hiçbir hayvanın kurtulamayacağını, çünkü bu ağların yapışkan olduğu kadar bir telden çok daha güçlü olduğunu da belirttiler. Yerliler onları biliyor ve oldukça düzenli olarak dev örümcekleri gördükleri için onların davranışları hakkında detaylı bilgi verebiliyordu. Fakat yaşam döngüleri tehdit edilmeye başlayınca bunun tehlikesini görüp çözüm arıyorlar. Gibbons, dev örümceklerin Kamerun'un vahşi köyüne yakın bir yerde yuva inşa etmelerinden sonra Baka kabilesinin şefinin bunu duyunca diğer yakın çevre köyler ile beraber birleşerek örümcek yuvalarını ateşe verdiklerini ve örümcekleri mızrakla öldürdüklerini söyledi. 2000'e yakın yumurta da kırılıp parçalanmıştı. Fakat yine de kaçmayı başaran pek çok örümcek vardı. Yerliler dev örümceklerin çevrelerinde bulunmasını istemiyor. Çünkü bu büyük bölgede yaşayan örümceklerin ormanlarda antilop, kuşlar ve diğer av hayvanları dışında küçük çocukları da avladıkları söyleniyor. Son derece zehirli ve tehlikeli olduğu söylenen örümceklerin bir seferde düzinelerce büyük ve beyaz yumurta bıraktıkları ve onların çoğalmasından korkan pigmelerin de karşılarına çıkan bütün örümcekleri öldürdüğü, bu yüzden dev örümceklerin eskiye zamanla çok yaygın olmasalar da nadir olarak görüldüğü söylenmekte. Dev örümcekler çoğunlukla Kongo'da tespit edilmiş görünüyor olsa da Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyetlerinde yaşayan aynı veya benzer büyük örümcek raporları vardır. Yerlilerin çoğu yağmur ormanlarının uygarlık tarafından tahrip edilmesi ve kendi doğal habitatları yok edilip çiftliğe dönüştürüldüğü için dev örümceklerin tekrar ortaya çıkmasından ve çoğalmasından korkmaktadır. Peki ya haklarında aslında söylenenden ve raporlardan fazla bilgi bulunmayan bu dev yaratıklar, bilinmeyen bir yerde, mağarada ve yer altında beklenenden daha büyük ve kalabalık bir sürü halinde şehirlere inmeye karar verirlerse, acaba insanlar gerçekten böyle bir şeyle karşılaşmak için hazır mı? Dünyanın en büyük yılanı. Boyu neredeyse bir futbol sahası kadar olan canavar bir yılan. Geçmiş yıllarda helikoptere saldırmaya çalışırken fotoğrafı çekildi. Bu canavar yılanın ne kadar büyük olduğu ise derinlemesine bir analiz sonucu anlaşılabildi. Tüm insanlık tarihi boyunca büyük yılanlar hakkında pek çok
efsane ve söylence vardır. Bunlar bulunan bazı fosiller ve çizimlerce de desteklendi. Güvenilir tanıklar ve bazen üçüncü şahıslar ile bazı fotoğraflar günümüzde de bu varlıkların olabileceği konusunda şüphe uyandırdı. İkinci Dünya Savaşı boyunca İngiliz Hava Kuvvetleri'ne Belçika avcı uçağı Squadron lideri bir pilot 6 düşman uçağı düşürüp ve 44 önemli yere sorti yaptıktan sonra albay rütbesine yükseltildi ve başarısı sonucu uçağın haç ödülü aldı. Savaştan sonra bombardıman uçaklarının gece uçan B komutasını aldı. Topluluk halinde uçan bu bölük Belçika Hava Kuvvetleri olarak Kongo'nun üzerinde uçmaya başladı. Böylesine bir insanın verdiği rapor ise gerçekten ciddiye alınması gereken bir şeydi. 1959 yılında Afrika'da bir helikopter görevi tamamladıktan sonra hava üssüne giden yolda albay garip bir kitleyi yılana benzeterek şaşırdı. Arazi boyunca onun yolu sardığını gördü. Onu daha iyi görebilmek adına daireler çizmeye başladı. Helikopterin içindeki mürettebattan biri fotoğraf çekmek için hamle yaptı. O yükseklikte yaklaşık 500 feet uzunluğunda görülen canavar dev yılan ise izlendiğini anladı. Ve geri çekilir gibi toplanmaya başlayarak helikoptere doğru birkaç defa hamle yaptı. Tecrübeli pilot albay ise bu sırada yükseldi. Bu canavar dev yılan bulunduğu yerdeki haliyle 50 feet uzunluğundan belki biraz daha fazla olabileceği söylendi. Guinness Rekorlar kitabına göre şimdiye kadar ölçülen en uzun yılanın boyu 10 metredir. Yani dünyanın en büyük yılanı Titanoboa'nın boyu ise tam tamına 13 metredir. Daha sonra bu dev yılan hakkında raporlar çıkmaya başladı. Özellikle Kamina bölgesi diye bilinen yerde sıkça görünür oldu. Orijinal fotoğrafları Kaptan Lorenzo W. CIC Ulusal Yorumlama Merkezi'ne gönderdi. Gönderilen 4. fotoğrafta yılan bütünüyle alt kısımdaki araziyle görülmekte, kaydeden kameranın markası ve modeli ise resmin altında işlenmiş durumdaydı. Mektupta belirtilen önemli noktalardan biri de resimde görülen termit yuvaları olduğuydu. Bu onların ne demek olduğunu bilmeyen birisi için kafa karıştırıcı olsa da bunların Afrika termit yuvaları olduğu söylenmekteydi. Tıpkı resimdekiler gibi Afrika termit yuvalarının büyüklüğü hakkında bu resimlerden bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bunlar kesinlikle büyük ve tanımlanabilir şekiller. Mektupta üst kısımda bu termit yuvalarının ve gölgelerinin görüldüğü belirtilmekte ve en üstteki kesitin bir sütun gibi dairesel olduğu ve bu sonuçlar dahilinde bunların ne kadar büyük olduğu tahmin edilebilmekteydi. Bu termit höyükleri neredeyse bir insanın 2 ya da 3 katı büyüklüğündedir. Bu da 1,5 fit ya da 4,5 metre uzunluk yapmaktadır. Eğer bir ölçeklendirme yaparsak yılanın olduğu yerden ne kadar uzun olduğunu söyleyebiliriz. Yılanın boyunun bir yerden diğer yere 13 termit yuvası kadar uzunluk yapmakta olduğu görülmekte. Bu da kaba bir hesapla 195 fit ya da 59,5 metre yapmakta. Gelen mektupta 200 fit olduğu yazsa da yani soyu tükenmiş ve dünyada yaşamış bilinen en büyük yılan olan Titanoboa'dan 5 kat daha büyük olduğu söylenmekte. Bu raporlardan başka raporlarda bulunmaktadır. Kongo bu açıdan dev yılanlar ve daha bilinmeyen pek çok canlı için gerçekten cennet gibi bir yaşam yeri gibi durmakta. Belki de dev yılan hala bir yerlerde bulunacağı günü beklemekte. Bu devasa yaratıkların ortaya çıkıp kaybolması hakkında pek çok teori mevcut. Boyutsal portallardan açılan geçitlerden geçip tekrar gidenler, büyük devletlerin genetik deneyler için yaptığı yaratıkları doğal test alanı gibi buraya bırakıp tekrardan
geri almaları. Fakat birçoğu fantezi gibi görülen bu teoriler dışında bana göre en tutarlı olanı bu yaratıkların iç dünyadan gelme olasılıkları. Agartha yeraltı dünyası ile ilgili videomda değindiğim gibi dünyanın altına uzanan pek çok gizli ve bilinmeyen tüneller ağı bulunmakta. Ve bunlara giriş ve geçişler çoğu zaman bir mağaranın derinlerinde ve dipsiz bir kuyunun sonunda başlamakta. Yani kabaca düşünürsek yuvasının yerini ezberleyen bir varlık oradan bazen sıkılıp çıkmak ve etrafta dolaşmak isteyebilir. Ve geldiği yere geri döndüğünde iz bırakmadan sanki hiç yokmuş gibi çevreyi sessizliğe boğabilir. Belki de bu gizemle ilgili ilerleyen günlerde yeni keşifler yapılır ve bizler de bunu görürüz. Şu anda sadece bunların efsane mi yoksa gerçeğin saklı bir yüzü mü olduğunu düşünebiliriz. Kes şunu. Çok komik. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.